Aa, kavga çıktı galiba. Vallahi onu bindiriyor, arabaya bir şeyler oluyor. Sabah taksiye biner binmez taksici bana şöyle dedi. Depremi duydun mu dedi. Kore bana bir heyecan verdi ya. Bak, Japonya'da bunu hissetmemiştim ama şu an ben Kore'de çok heyecanlıyım. How was the Korea? Did you like here? Şu sokağa ben komple yürümek istiyorum. Hareketli sokak. Şurada hatta Pikachu falan da var. Oğlum ben bunları yemem ya. Sümüklü böcek var orada. Salyangoz var. İçeriden müzik sesi geliyor. İçeri bir girdim, dayı var içeride sigara içiyor. Kolumda ya yırtık var ya kopuk var, bilmiyorum. Hayat kurtaran market 7-Eleven. Excuse me, do you speak English? Yes. Dünyada en fazla estetiğin yapıldığı ülkelerden bir tanesiymiş, biliyor musunuz? Hepsi de Korece yazıyor. İnsan şuraya İngilizce de yazar değil mi ya? Mesela proteinli içecekler 24 gram varmış. 2900. Sefalet var. İnsanlar kaçmaya çalışıyor Kuzey Kore'den. Sınırda vuruyorlar. Ve size son göstermem gereken şey. Peki Güney Kore ile Türkiye arasındaki bu kardeşlik nereden geliyor? Do you wanna say something for Turkey? Yeah. I love Turkey. Günaydın, günaydın, günaydın dostlar. Neredeyiz şu anda? Japonya'da Osaka Havalimanı'na geldim. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yol aldı. Sabah taksiye biner binmez taksici bana şöyle dedi. Depremi duydun mu dedi. Dedim ne depremi? 8.8 büyüklüğünde Pasifik'te Rusya, Japonya ve Amerika'nın ortasında deprem gerçekleşti. Hem de 7 dakika boyunca sürmüş arkadaşlar. Çok şükür Allah korumuş ki biz bu taraftayız, bize bir şey olmadı ama şu anda Japonya'da tsunami alarmları veriliyor. Hawaii'de şu anda tsunami alarmları veriliyor. Amerika'da da aynı şekilde. Trump bile açıklama yaptı. Şimdi bu videolar geriden geliyor. Belki o dönemde hiçbir şey olmadı diyeceğiz. Çok şükür diyeceğiz ama şu anda da ortalık karışık aslında. İnşallah bir şey başımıza gelmez. Biz ne yapıyoruz? 51. ülkemiz Güney Kore'ye, Seul'e gidiyoruz. Tarihten biraz geriye döndüğümüzde aslında baktığımızda Japonya'nın işte Güney Kore etkisini fazlasıyla görebiliyorsunuz. Hatta Japonlar şöyle söyler. Güney Kore bizim kopyamız der. İşte tren ağından tutun şehirleşmeye kadar her şey çok benzer. Dünyada kadınların en fazla kozmetik ürünlerini çıkarttığı yerlerden bir tanesiymiş aynı zamanda. Oraya gideceğiz. Ne yaptık? Sabah taksiye bindim. Kyoto Station'a doğru yol aldım. Kyoto Station'dan tekrardan GR Line West'i buldum. Yine Pasmo abi. Şunu mutlaka alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra hayatınız tamamen kolaylaşıyor. Pasmo'yu aldıktan sonra istediğiniz durağa istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz. İçine yükleme yapıyorsunuz. Ne yaptık? Kyoto Station'da bir tane GR Line'dan West'ten Osaka'ya giden treni bulduk. Osaka'da indik. Şimdi Osaka var, bir de Osaka var. Osaka'da ineceksiniz. Osaka'da indikten sonra 1 ve 2. istasyonlara gittik. Oradan da yaklaşık 40-50 dakikalık bir tren yolculuğuyla beraber havaalanına geldik. Havaalanından nefret ettim. Bak, yani gidiş International'la diğer kısımda erken geldim. Yemek yerleri var, rezalet, şöyle rezalet, çok kalabalık, küçücük yer. Hani binlerce insan buraya geliyor dünyanın farklı yerinden ama over turizm dedikleri, hatta Japonların da şikayet ettiği olay bu. Yani bizdeki turizm diyor ki güzel, eyvallah, para kazanıyoruz ama yetişemiyor artık insanlar. Çok fazla yoğunluk olduğu için sığamamaya başlamış olay ama yine de hizmette kusursuzluğa devam ediyorlar arkadaşlar. Umarım Japonya videolarımı çok sevmişsinizdir. Rehber niteliğinde de olmuştur. Şimdi Seul'de aynısını yapacağız. Yaklaşık 4 gün oradayız. Daha sonrasında ikinci evim Bali'ye gideceğiz. Bali'de biraz hem dinleneceğim hem güzel şeyler üreteceğiz sizler için. Güzel günler sizleri bekliyor. Şimdi hemen The Sezar reklamımızı yapalım arkadaşlar. Yine üzerimizde mavi müslim bir kısa kollu gömleğimiz. Çok rahat efil efil giyebilirsiniz. Beyaz ekru şortumuz var. Ekru şort işte ne beyaz tam beyaz ne de böyle bej rengi, kırık beyaz denir bu ekruya. Çok da güzeldir, keyif de alırsınız. So you can pass, no worries. Çok komik insanlar. Vallahi Asyalılar çok saygılı ve çok güzel insanlar. İnanılmaz güzel günler geçirdim Japonya'da. Çok sıcaktı ama çok keyifliydi. The Sezar'ı aşağıda linkten bulabilirsiniz. O zaman Seul yolculuğumuz başlasın. Dostlar, 51. ülkem Kore'ye hoş geldiniz. Güney Kore'ye. Aslında Güney Kore ile tarihimizde bilirsiniz çok dostane ilişkilerimiz de vardır. Bunları şehrin içinde gidince daha fazla anlatacağız. Şu anda Güney Kore'nin başkenti olan Seul'e geldik. Bagajımızı alacağız. Buradan çıkış olaylarını göstereceğim size. Şimdi kontrolden geçeceğiz. Kontrolde de burada KETA formu doldurmanız lazım. $8 civarında bir şey ödüyorsunuz. Online olarak dolduruyorsunuz. Kamerayı kapatmak zorundayım. Abi kız hiçbir şey sormadı. KETA formunu direkt çıkarttım, önüne verdim. Dedim bak bu da pasaportum.
Tak. Direkt parmak izi bir de fotoğraf çekti o kadar. Şimdi de bagaj almaya geldik arkadaşlar. Bagajlarımızı aldıktan sonra tren işlemlerine geçeceğiz. Büyük bir şehir. Japonya'da Tokyo'nun benzeri bir şehire geldik. Daha gerisinde tabii ama göreceğiz. Tam 1945 yılında Japon işgalinden kurtulan bir ülke Güney Kore. Burada geçmişi andıran yerleri de ziyaret edeceğiz. Yani hazırlıklı olun. Güney Kore gezimiz başlıyor. Çok keyifli olacak. Bavulu aldık. Bavulu aldıktan sonra hep ne yapacağız korkusu olur arkadaşlar. Ulan nereye gideceğiz falan diye araştırmanız gerekiyor her şeyi. Biz hep öyle yapıyoruz. Deniz'le ben o yüzden Beni de Gezdirini kurduk ki yıllarca yaşadığımız tecrübeler, yediğimiz kazıkları bir araya toplayarak yaşamış olduğumuz tecrübeleri sizlere gezi kartı olarak aktardık. Hem ülke hem şehir olarak farklı opsiyonlar koyduk. Böylelikle gittiğiniz yerlerde hiç yabancılık çekmeden dünyayı rahatça gezebileceksiniz. Beni de Gezdirin platformumuza hoş geldiniz. Aşağıda açıklamalarda linklerde var. Eğer gitmek istediğiniz ülkeyi seçip kartını alırsanız havaalanına iner inmez ne yapacağınızı çok rahat şekilde öğreneceksiniz. Tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Hem mobil uygulama hem web sitemizden de kontrol edebiliyorsunuz. Kartı alıyorsunuz, ömür boyu kart sizin oluyor. Tekrar para vermenize gerek yok. Örneğin İtalya'da Roma'ya gideceksiniz. Roma kartını aldın, gidemedin. 5 yıl sonra gittin. Kartın hala profilinde duruyor. O yüzden Beni de Gezdirin'e dünyayı gezmek çok kolay. 12-13 tane madde gün gün planlamanızı yaptık. Aynı zamanda videolarını çektik ve en altta da YouTube videolarımız var. Yani bir ülkeyi A'dan Z'ye öğrenme şansı. O zaman ne diyoruz? Beni de Gezdirin'le hep beraber yollarda görüşmek üzere. Haydi Seul yolculuğumuza devam edelim. Dostlar ciddi anlamda sağ kolum sakat. Yani Bali'ye gitme sebebim de o. Biraz eşya taşımamak, bulunduğum yerde uzun süre kalmak ve kolumu iyileştirmek. Kolumda ya yırtık var ya kopuk var bilmiyorum ama bir şekilde düzelteceğiz. Lütfen böyle videoları beğeniyorsanız destek olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hani burada ajitasyon yapmıyorum. Kolum sakat işte beğenin falan değil de hakikaten emek veriyoruz. O emeklerin karşılığında YouTube'un bizi göstermesi için sizlerin bir yorum bir tane de beğeni atıp bir de hype diye bir şey çıkmış. Hype'larsanız çok sevinirim. Tren istasyonunu bulacağız şimdi. Zaten direkt yazmışlar. B1'e gideceksiniz diyor. Rail bus. Aynen. Hızlı tren var ona bineceğiz. Şehir merkezine. Burası biraz uzak şehirden. 2 tane airport var burada. Biz Incheon Airport'undayız. Nasıl okunuyorsa artık siz daha iyi görürsünüz onu. Oradan direkt 45-50 dakika sürecek olan ya da 40 ile 60 dakika arası sürüyormuş. Ona bineceğiz. Gidelim alalım. Bir tık pahalı bir bilet diye biliyorum ama göreceğiz. Burak kardeşim buraları çok güzel gezmiş. Ona selamlar olsun. Aynı zamanda Deniz de öyle çok güzel gezmişler. Videolar yapmışlar. Onları da izleyerek bilgilenebilirsiniz. Şöyle bir kısımdan geçiyorsunuz. 110-169 yazıyor. O park yeri bir de bak Airport Railroad yazıyor. Ona dikkat edin. Ticket'ları da şuradan alacağız galiba. Biletleri yani. Geldik. İsterseniz otobüs de alabilirsiniz. İsterseniz tren de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer hızlı gitmek istiyorsanız tabii ki de tren. Ama diyorsanız ki acelem yok Sezer. Giderim ben. Tren değil de otobüsle de gidebilirsiniz. Şehri gezebilirsiniz. Şimdi geliyoruz abi. Buradan geri gelelim. Önce İngilizceyi seçiyoruz. Sonra Select Station diyoruz. Ben Myeongdong'a gideceğim. Bir tane alacağım. 5950 payment diyor. Kartla ödeyeceğiz. Aha kart yeri burada. Okuyor. Aha geliyor valla. 5900. Ulan hiç de bakmadık. Japonya'dakiyle aynı sistem var. Okuttum. Kartımı yanımda aldım. Devam ettim. Aşağıya doğru iniyoruz. Beraber öğreniyoruz. Ben de şu an ilk kez deniyorum. En kolay varış sistemi 60 dakikada Seul'ün içindesin diyor. Göreceğiz. Hepsi de Korece yazıyor. İnsan şuraya İngilizce de yazar değil mi ya? Dünyadan bir sürü insan geliyor buraya. Dubai bunu çok iyi yapıyor işte. Kadın dedi ki geldiğinde dedi burada ineceksin dedi. 66 dakika sürecekmiş bu arada. Oradan da binecekmişsin dedi. Tekrardan bir şey. Birazdan çözerim ben burayı. Şöyle bir trene bindik arkadaşlar. Birazdan kalkış yapacak. Ben son istasyona gideceğim. Son istasyondan 4 numaralı Myeongdong'a bineceğim. Buranın en merkezi yerlerinden biri. Orada kalacağız 4 gece boyunca. Gecelik 75 euro verdim. Ciddi para. Ne güzel. Japonya'da 40 euroydu. Bakalım gittiğimize değsin bari, ev güzel olsun. Merkeze geleceğinizde şu son durakta iniyorsunuz bu trenden. Seoul Station olarak oluyor. Gideceğiniz line'a göre artık oradan seçiyorsunuz. Ben 4'ü seçeceğim mesela. 4 ile eve gideceğim. Kore bana bir heyecan verdi ya. Bak Japonya'da bunu hissetmemiştim ama şu an ben Kore'de çok heyecanlıyım. Japonya'da farklı hissettim. Biraz daha dedim tarihi miraslar, kültürler. Ama ben Kore'de çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Dünyada en fazla estetiğin yapıldığı ülkelerden bir tanesiymiş biliyor musunuz?
Çok acayip. Kendilerini hiç beğenmiyorlar demek. Şimdi Shinkansen vardı ya, bunlarda da KTX varmış arkadaşlar. 305 km hızla gidebiliyormuşsun. Buranın en uzak yerlerinden bir tanesine mesela 2,5 saatte gidebiliyorsun falan, yani çok hızlı. Şimdi biz Line 4'ü yakalayacağız. Oradan bir gidelim bakalım. Ben Google Maps burada da iyi çalışıyor mu diye bakacağım. Ki çalışıyordur. Dünyanın en gelişmiş tren hatlarından birine sahip burası da. Göreceğiz. Ve dünyanın en hızlı internetine de bunlar sahiplermiş. Hatta çoğu yerde Wi-Fi'de bulabiliyor musunuz? Bak zaten çıkar çıkmaz direkt dönüyorsunuz. Herhangi bir şey okutmanıza gerek yok. Abi bak yemin ediyorum bunlar o kadar değerli şeyler ki buraya gelecekler beni çok iyi anlıyor. Bazen öyle bir şey ki lan video izliyorsun, tam en önemli yerinde kesmiş. Şimdi nasıl merkeze gideceğiz diyorsun. İşte bu videolar tam böyle rehber niteliğinde oluyor. Yıllarca bu videoları bizlere çeken gezgin arkadaşlara hakikaten teşekkür ederiz ya. Yani ne büyük emekler, inanın ne büyük. Bizim zaten çok kısa sürecek. Oradan da doğruca otele 5 dakika yürümesinde. Çok merkezi bir yerde kalıyoruz. Oha, o tren kaç para biliyor musunuz mu? 1 saat süren tren. 3.73 dolar. Bedava lan. Yemin ediyorum bedava. Bak o kadar şaşırdım ki 4 euro bile değil ya. Ulan ne ucuzmuş. Helal olsun. 60 dakikalık hızlı tren bir de. Devam. Uzunca bir koridor geçiyorsunuz 4'e doğru. 4'e hep takip edin. Şimdi o kartı tekrar okutacağım ben. Çıkarken işe yarayacak mı? Vallahi yaradı. Sadece 4 euroya, 4 euro bile değil, 3.73'e çözdük ya. 2 trene de bindik. Müthiş. Bunu gene atmayın, dursun. Bak burada 2 tane olay var, kafanız karışmasın. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 var. Ama biz şu 4'e gideceğiz. Hep 4'ü takip edeceğiz. Unutmayın. Bak şimdi kafalar karıştı. Burada 409, yanında da bir şey yazıyor bunun. Şuradaki harfleri bularak gidin. İnanılmaz sıcak. Yine geldik 35-40 dereceler arasına arkadaşlar. Burada da hep böyleymiş galiba trenler ya. Acaba diğer taraflarda da mı böyle olacak? Hep kapılar kapalı. Daha fazla güvenli. Bak burada yazıyor. Myeongdong'da ineceğiz. Burada da detaylı harita var. Şurada İngilizceleri yazıyor. Yani normal isimleri. Myeongdong. Bak 424 yazıyor, gördünüz mü? Biz şu anda buradayız. Bu tarafa doğru gideceğiz. 2 durak sadece, 424. Ya ilk günü çözdünüz mü, ikinci gün kolay. Zaten gideceği yönü de gösteriyor. Ona göre çözersiniz. En kötü birine sorarsanız yine bulursunuz. Kore'de şehrin içinde şimdi metroya bindim. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Koreli bence insanlar Japonlara göre çok daha iyi İngilizce biliyorlar. Çok daha kendilerine bakmışlar ve çok daha iyi durumdalar diye düşünüyorum. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum, inanın. Ama metronun içi de bu şekilde gayet güzel. Ama bu saatte yine kalabalık. Ben bu işi anlamadım yani. 2 durak gideceğiz sadece. Yine dünya için küçük ama biz gezginler için çok büyük bir bilgi. Bak burada çıkış gösteriyor. 7 çıkışı kullan diyor. Şurada rakamlar var. Ona göre bakıp çıkacaksınız. Ne kadar iyi yerden çıkarsanız o kadar az yürürsünüz bu ülkelerde. Bu da ekstra bir bilgi. Görüyor musunuz? Her yerde güzellikle ilgili bakım ürünleri falan var. Kamerada beni çekiyor. Ben de onu çekeyim. Merhaba merhaba kardeş. Bak 7'den çıktık. Hem de diyor ki Myeongdong Shopping Center'a gidiyor. Evet, en sevdiğim şey hiç bilmediğim sokaklarda yürüyerek dolaşmak, dümdüz görmek. 10.000 yong. Şimdi şu para mevzusuna geri gelelim arkadaşlar. Kafamız çok karışacak. 1 euro 1600 yapıyor. Dur lan, yanlış bakmayacağım. Hemen net söyleyeceğim size. Şu uygulamayı kullanabilirsiniz. Currency diye bir uygulama var. Çok iyi. 1 euro 1594. 1600 yapıyor. Oradan hesaplarsınız. TL cinsinden vermiyorum çünkü her dakika değişiyor biliyorsunuz, bizim ülkede kur durmuyor maalesef. Euro cinsinden veriyorum. Buraya geldiğinizde de euro dolarla gelip bozdurabilirsiniz. Henüz daha hiç nakit çekmedim. Her şeyi kartla halledebildim ama nakit de çekin, yanınızda bulunsun. Havaalanlarında bozdurmamaya çalışın mümkün mertebe. Daha ucuzdan bozarlar çünkü. En iyi yer meydanlar. Meydanlarda kur oranı daha fazladır. Makinede bozdurdum Japonya'da. 100 falan fark etti. Aman aman etkilemiyor ama büyük bozdurursanız büyük etkiler. Neredeyim şu an bilmiyorum. 2, 3, 7. Burada yine numaralar var. Bak 7, 8 orada kapının üstünde yazıyor sarı sarı. Oradan çıkacağız. Çıkalım. Oh, meyveler gözüktü valla. Çok güzel. Ve başardık, 7'den dışarı attık kendimizi. Bu da tek kişilikmiş böyle. Demişlerdi de hatırlamamıştım bak. Burada Google'da bulamıyorsunuz nereye gideceğinizi. Yani yürüme yolunu vermiyor. Başka bir uygulama kullanacağız. Yani tam yürüme yolunu vermiyor ama haritada görebiliyorsunuz. Haritada gördüğünüz için dümdüz yürüyebilirsiniz. Sorun çıkartmayacak. Şu an bir caddedeyim. Bayağı hareketli bir caddeye geldik yine. Işıklı mışıklı. Güzel güzel. Vallahi kadınlar burada kendilerine daha fazla bakmışlar. Erkekler de aynı şekilde, giyimleri falan çok daha iyi Japonya'ya göre. Gerçi belli olmaz. Şu an ilk izlenim.
Bir de ben Japonya'da esas yerlere gitmediğimi söylüyor bana Akitoshi. Tokyo'yu diyor benimle gezseydin sen o zaman görürdün diyor. Dedim ne bileyim kardeşim işte geldik gezdik dedim memleketini. Çok sıcaktı o kadar yapabildim dedim. Bavulu bırakacağım aşağıya inip yemekler yiyeceğim. Beraber biraz sokak yemeklerine bakalım. Bu videomuzda böyle rehber niteliğinde giriş gelişme sonuç olarak akşam gece hayatı olarak devam ettiririz. Havaalanında da bir karı koca bir de çocukları vardı. Türk abiler. Onlar da buraya gelmişler. Onlar da selam verdiler sağ olsunlar. İzliyorlarmış. Hatta Deniz'i de sordular. Deniz buradan sana söyleyeyim selamları var sana da. Öyle. Dünyanın her yerine gittiğimizde artık birileri böyle Türkiye'den olunca çok keyif veriyor bizlere. İnşallah daha da çoğalır, her yerde oluruz. Az önce bir tane de Galatasaraylı formalı çocuk geçti. Hayat kurtaran market 7-Eleven. Her şeyi alabilirsiniz burada. Yine Japonya style, Tayland style devam. Her yerde varlar zaten. Çok güvenli bir ülkeye geldik arkadaşlar. Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri seçilen Seul'deyiz şu an. Şimdi Japon kızlarla tanıştık burada. What are your names? Aoi. Ha? Fukona. Fukona? Aoi. Aoi. Yes. You are from Japan. Japan. How old are you? Konnichiwa. 17. 17. So you travel in Korea. Yes. How many days? 2. Tomorrow back, go back. Ah, Japan. so say, how was the Korea? Did you like here? Eat. Shopping. Eat better than Japan? Yes. Yes, yes. What do you suggest to eat? This food. Nippa. Yukke. Yukke. I will try yukke. Yukke. Arigatou gozaimasu. Thank you. Arigatou gozaimasu. Japon kardeşlerimizden öğrendim. Naver diye bir uygulama var. Buraya gelmeden bunu indirin arkadaşlar. Bununla şimdi baktım 8 dakika yürüyeceğiz. Şu anda bir tane dükkanın önüne geldim. İlgimi çekti. Tişörtler satılıyor. 3,5 euro. Yemin ediyorum 3,5 euro tişörtler. Kadın ürünleri vesaire. Bedavaya satıyorlar. Yani ben TR'de çok pahalıya satıyorum öyle söyleyeyim. Bana göre pahalı artık. Her şey çok pahalı TR'de. Kıyafetler mesela biz üretim falan nereden nereye geldik emin olabilirsiniz. Ben de üzülüyorum mesela. Çok daha uyguna satmak isterim ama maliyetler hani böyle diyorlardı ya televizyonda. Kardeşim maliyetler falan ama Porsche biniyor. En azından ben Porsche binmiyorum. Görüyorsunuz halimi de. Gerçekten uçtu. Normal değil yani. Her şey Hindistan, Bangladeş, Morokko, bu Fas, Mısır'a kaydı. Özellikle Çin'in gücü de aldı bu üretim şeyini kıyafette. Baya Türkiye artık iş gücü olarak pahalı kaldığı için üretimdeki maliyetler de baya maalesef arttı. Böyle. Aha da geldik mekana. Bak böyle kocaman bir bina arkadaşlar. Central View Suite diye geçiyor. Şimdi giriş kısmına gideceğim. Yine yollar Japonya gibi yalnız. Yani çok düzenli, çok temiz. Yine plastikleri ayrıştırmışlar bak burada. Hadi bakalım girişe bir bakayım nereden. Central View Suite diye bir yer tuttum arkadaşlar. Günlük dediğim gibi 75 euro ama gerçekten güzelmiş burası. Diğer kaldığım yerlere göre baya şıkmış. Şöyle bir tane yatağımız var. Bir tane koltuk yeri var burada. Burası da manzara. Manzara da böyle gözüküyor. Işıklı büyük binalar var. Ya bence çok modern, çok şık. Değil mi? Beğendim. Burayı notlara ekleyin. Central View Residence, Suite Residence. Öyle bir şeyler. Videoda gördünüz zaten. Kahve makinesi var. Tost makinesi var galiba. Şu kettle'ımız. Çamaşır makinesi olması çok güzel. Yine burada kahve makinesi var. Oo çok iyi. Valla bayağı şıkmış. Hoşuma gitti. Kahveleri de buraya koymuşlar. Bravo lan Kore. Yemin ediyorum Japonya'dan daha iyi durumdasın şu anda gözüm. Yani ilk anda bunu hissedebilirsin ya. Mesela Tokyo'da bunu hissedememiştim. Çok böyle şeydi. Yani bir alengirli bir şeyin içindeydim. Ama burada tamamen böyle Avrupa kenti gibi yapmışlar şu ana kadar. Tabii belki de şaşırıyor olabilirim. Göreceğiz. Ben az önce buna kahve makinesi dedim değil mi? Cahilliğime verin. Bu arıtma makinesiymiş. Su içiyormuşsun. Kahve makinesi bu. Sadece bu. Tuvaletimiz yine çok estetik. Şuradan sıcaklar, soğuklar çıkıyorlar, giriyorlar. Bir şeyler. Size bavul düzenimi de göstereyim. Hatta ben o siyah çantayı da atmaya karar verdim. Sadece bunu taşıyacağım gibi. Şöyle 2 tane benim kıyafetlerimi koyduğum bir şey var. Çok düzenli oluyor. Ondan sonracıma banyo ürünlerimi buna koyuyorum. Şimdi The Cesar olduğu için benim kendi markam daha fazla kıyafet taşıyorum. Normalde bu kadar taşımam açıkçası. Şu Merel vermişti bana. Sağ olsun Bestami kardeşim ayakkabım. Burada da boxerlarım, deniz şortum, havlularım. Bunlar var. Jiletler var. Burada terliklerim var. Çoraplarım var. Burada günlük kullandığım ilaçlarım vesaire var. Tripod var. Böyle. Bavulumuz da bu şekilde. Çıkartıyoruz gelince. Gidelim bir sokak yemekleri deneyelim çok az da olsa değil mi? Görelim bir de para çekmiş olalım. Nasılmış görelim paralarını da. Şimdi The Cesar'larımı giydim. Yine bunlar yeni sezondakiler. Şapkamı da taktım çünkü saçım bayağı bozuldu. Gidelim sokak yemeği tadalım biraz.
biraz. Hem de biraz burayı incelemiş olalım. Ben biraz da size buraya ilgili bilgiler vermek istiyorum. Haydi başlayalım. Seul en çok turistin geldiği noktalardan biri aslında. Yılda 10 milyona yakın turist geliyor buraya arkadaşlar. Buranın nüfusu yaklaşık 9,5 milyon insan. Yüz ölçümü 605 kilometre kare. Yani kilometre kare başına düşen insan sayısı 16 bin. Siz oradan hesap edin işte ne kadar kaldığını. Güzel bir şehre geldiğimi hissediyorum ve buranın çok fazla kahve kültürü gelişmiş. Japonya'da şöyleydi kahveler. 2 tane yerli yer görüyorsun. İnanılmaz derecede gelişmemiş. Hani o bizdeki kahve dükkanları çok uçtu falan ya son dönemde. Japonya'da o yok. Biraz daha eski geleneklerini de korumuşlar. Araya böyle serpiştirmişler. Kore'de tam tersiymiş sözde. Her yerdeymiş. Genç nüfus da çok burada. Biliyorsunuz bunların K-pop'ları falan var, böyle müzikleri falan. Diziler çıktı, Squid Game'ler, filmler çıktı, Parazit. Şu GS25 mi? Evet, GS25 buranın en ünlü marketlerinden biri. 7-Eleven gibi. Bak dedim ki kahve falan dedim, direkt karşımda çıktı mesela. Hollis Coffee. Sol tarafta benzinlik var. Biz şu an tam merkezde kalıyoruz. Bak burası da metro istasyonuymuş. Direkt metroya binip gidebiliriz. Çok güzel. Her şey dibimizde. Yarın yolculuklara başlayacağız. Hiç dinlenmek yok. Bam bam bam. Bali'de zaten yatacağız. 7-Eleven'a geldim de para çekmeye. Maalesef bozuktu. Mesela böyle bir markette yine aynı Japonya'daki sisteme çok benziyor, görüyorsunuz. Mesela proteinli içecekler 24 gram varmış. 2900, yani 1600 desek 1,5 euro yapıyor. Yemekler 2 artı 1 3500, üçlü 7000 oluyor. Şu 3 tanesi galiba anladığım kadarıyla 4 dolar falan. Çok karışık. Şunlar 1 dolar bile değil. Euro cinsinden söylüyorum. Böyle çıkalım hadi. Şimdi o kaldığım Myeongdong'da böyle bir caddeye geldim. Burada da restoran var hatta. Fiyatlara bakalım yemeklerin. Mesela aha, hamsili bilmem ne var. Pişmiş hamsili. Mesela 5500. 4 euro falan. Bunlar mesela chicken cutlet with curry rice'lı. Yani körili pilavlı tavuk. 9500. 9500'ü 1600'e bölerseniz fiyat çıkar arkadaşlar. 6 dolar falan. Çok iyi. Yani bence fiyatlar şu ana kadar gördüğüm Japonya'dan daha da ucuz. Yıllık kişi başına düşen milli gelir burada 34 bin dolar diye geçiyor. Tabi ne kadar herkes bunu alıyor alamıyor, orası ayrı. Başka bir yer daha var. Yine market gibi. Buradan da satın alabilirsiniz. Şu sokağa ben komple yürümek istiyorum. Hareketli sokak. Şurada hatta Pikachu falan da var. İnsan çok az. Şu an gece saat 12.30 çünkü. Hatta 12.45 geçiyor. Saat burada 12.45 geçerken Türkiye'de 7.45. Pardon 6.45 şu anda. 7 saat 6 saat geliyor geriden. Bak buralar hareketlendi. Burada ayrı, orada ışıklar falan var. Şöyle gidelim. Hiç bakmadan gidelim işte. Bunlar da kapatıyor dükkanı. Burada barlar, publar varmış. Yine estetik malzemeler, güzellik malzemeleri. Labi ben kaldım sokakta. Solario Hotel. Saat 12.45'te Seul'de hiç korkmadan yürüyebiliyorum. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Kadın, erkek fark etmeksizin. Tabi Allah korusun insanoğlu ne yapacağı belli olmaz ama genel olarak çok güvenli bir yerdeyiz. O yüzden içiniz rahat olabilir. Mağazalar hala açık ya. Allah Allah, çok ilginç. Saat 1. Ha mesela bir tane homeless tipli bir adam var. Yanımdan geçecek şimdi. O mesela yemek arıyor şu anda paketlerden. O da hiç umursamıyor. Etrafa bakmıyor bile. Öyle kendi işinde. Burada da ayrı bir tane daha var. Çöpleri toparlıyorlar. Dolaştığım caddede böyle pavyon gibi ya. Sokaklar pırıl pırıl mı diye soracak olursanız akşam saatleri olmasına rağmen izmarit yine yok. Bir tane gördüm. Bir tane daha gördüm. Evet, güzel. Temiz bir yer. Vallahi enteresan bir yer. Excuse me. Do you speak English? Yes. I have a question. Did you like the South Korea? Yes, of course. How long have you been here? I'm here for less than a week. Your first time here. What's your name, by the way? Елизавета, Лиза. Lisa. My name is Cesar. Are you from Russia or Ukraine? Russia. Russia. Как дела? Хорошо? Да, все хорошо. Turkish. Nice. Turkish. You've been in Turkey also? No. Like many Russian are going to Antalya, Alanya. I was at Greece Uh-huh. once time, and so we were swimming at the boat, and we went to Turkey. Ah, the for, Turkey side. For a moment, like For for just a a minute. moment. Yes, the sea Turkey space. You know, between Greece and Turkey. There are lots of islands. Yeah. Yeah. Which island you go? Samos. Samos. Yes. Samos Island. Okay. So close to us. Yeah, that's Yeah, true. it was a lot of years ago. It was when I was a child, like Child. 9 years. How old are you right now? 21. Oh, nice. I'm 33.
So what was the best thing in South Korea? I really enjoyed the Busan, some amazing beaches, and I really enjoy swimming. 'Cause it's Swimming there, yeah? Yes. What about here? I'm just going shopping almost every day. So. Every day just shopping, yeah, here. But I had an amazing bike ride at Seoul Forest, so it's a nice place to visit. It's nice, so we can visit there. Yeah. I can visit tomorrow. I just arrived here today, so I'm gonna see around. Is there any street food site there? Everything is closed. Everything is now, closed? Yes. You can try to find something. Okay, but I will I'm check not it out. Very nice to meet you. My name is Cesar. See you. Nice to Take meet care of you. yourself. Bye. You too. Bye bye. Bak Rusya'dan gelmiş geziyor kız. 21 yaşında. Gecenin saat 12.45'i elinde torbalar. Hani bu kafayı yakalamak lazım, anladın mı? Bazen biz çok çekiniyoruz. İşte diyoruz ki ulan başımıza bir şey gelir falan. Böyle Asya'ya geldi mi güvende hissedeceğin noktalar var dedi ve bugün soyuldu. Mekanın adı Tırtır. Şöyle devam edeceğim. Burada da bir sokak var çünkü. Burayı da görmüş olalım. Çöpçüler falan geliyor ya bu saatte. Yani insan pek göremiyorsunuz. Para da çekemedik. Paramız da yok. Belki kartla öderiz. Buraları zaten kartla geçeriz muhtemelen. Restoranlar 24 saat açık. 7-Eleven'lar var. Belki buradaki 7-Eleven'da kart yeri vardır. Bir bakalım. Oo, büyük bir kafile geliyor orada. Allah, bayağı büyük. Hello guys, where are you from? Kenya. Kenya. Oh, long way. Just travel here? How long? Yeah, I'm a YouTuber, sorry. 8 hours, 15 hours. 15 hours. Yeah. Oh, I am coming from Turkey. Yeah, Turkey is a bit long way as well. So how long have you been here? 10 days. So what is the best things in South Korea? Everland. Olivian, No, Lotte World and Everland. Everland. What's that? Amusement park. Amusement park. Yeah. So I should go there. Yeah. So which is better, Kenya or here? Kenya. Kenya. No, here. Here, South here. Korea. South Because I think Korea. the people here are like really nice, and then there's a lot of activities to do here. Then Kenya. Kenya. Olivia. So how do you know each other? From the school? Yeah. The school events. You are as well? You're Asian. Chinese. Chinese, Indonesia. Ken kabari. I'm Chinese Korean. Chinese Korean. I'm going to Bali after here. Going to Bali? Yeah, after 3 days. So you should go Bali as well. You will love it. What's your YouTube channel? I can show my channel, Cesar Yılmaz. Do you have phone? Instagram, anything? Instagram also, yeah. Alright. This is Instagram for Oh, the YouTube. shit. Let me see. What's your YouTube? This one, Cesar. Yeah. Nice meeting you. Nice to meet you. Good night. Do you want to say something for Turkey? I love Turkey. I love your Turkish delight. We love you as well. Thank you so much. Good night. Bye bye. Bye bye. Önce Kenya, sonra hi, how are you? Önce Rusya, sonra Kenya. Bak çıkıyor bir şeyler. Yani hikaye yolda var. Deniyoruz işte, gidiyoruz. Nereye gittiğimizin önemi olmuyor. Aa, kavga çıktı galiba. Vallahi onu bindiriyor arabaya, bir şeyler oluyor. Sarhoş herhalde. Bindiriyorlar arabaya şu anda. Şurada bir tane deniz ürünleri satan bir yer var. Çok da yemek istemiyorum. O yüzden az az yiyip böyle kaçacağım eve. Kafası çok iyi. Kore deyince çoğunuzun videolardan aklına gelen şey Korean barbekü. Böyle bir gün Korean barbekü yapacağız. Sizin için burada da etle tavuğa devam edeceğiz. En son Bali'de durduracağız gibi o olayları. Durduramazsak da söyleyeceğim. Sağlı solda 2 tane restoran var. Bayağı hareketli yerler. Bayağı hareketliymiş burası. Gece 2'de kapanıyor mesela restoran. Çok ilginç. Etler biraz kalitelileşti. Eğer mangal yapmaya çalışırsanız fiyatlar 30'lara falan çıktı. Çöpleri biriktirmişler buraya bayağı bir. Orada McDonald's falan var. Şuradan yürüyelim biz. Anında sokak yemeği buldum valla. Şöyle salçalı bir sosis gibi bir şey var. Burada sümüklü böcek var. Burada başka bir şey var. Yeah, I'm YouTuber bro. Where are you from brother? From Hong Kong. Hong Kong. What's your name? Cesar. Session. Cesar, I can show you. Oh, wait. Bro, what's that? Spice. Gold. Oh, I don't understand you spell the spice. How to spell? Oh. This one brother. Oh, okay, for. Thank you. Thank you so much brother. Bon appetit. Oğlum ben bunları yemem ya. Sümüklü böcek var orada. Salyangoz var. Çok çirkin duruyor ya. Başaramam ben onu yemeyi. Peki bu Kore nasıl başardı bu olayı ya? Hani diyoruz işte 1945'te bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'dan ayrılıyorlar, işgalinden sonra sıfırdan toparlanıyorlar, tekrardan bir ülke kuruyorlar falan. Marka değeri yaratmak. Neler var? Çok bildiğiniz aslında Samsung, LG, Kia otomotivde ve elektronikte aşmış durumdalar. Bu
Bu yüzden de bu ülkeler başarılı. Abi hep demişimdir. Bir ülkenin kaderini markaları belirler. Bakınız Amerika yazılımda uçtu. Bakınız Çin ne kadar üretim yapıyor ama halk ne durumda? Biraz da bunlara da bakmak lazım. Sadece üreten kısımda değil de mesela Amerika bir yandan üretirken bir yandan halk da zenginleşiyor. Ama Çin bir yandan üretirken halk inanılmaz zenginleşmiyor. Çünkü ne var? Komünizm var. Yani bir ülkeyi yönetenler de çok önemli. Sadece yapılanlar, marka değerleri de yetmiyor. Hani o coğrafya kaderdir olayı var ya, aslında tek başına yeterli bir olay değil. Şöyle, her şey güzel olabilir ama halkına bakmazsan istersen en iyi yerde ol. Yine de olmaz. Bak Güney Kore böyle. Kuzey Kore'de sefalet var. İnsanlar kaçmaya çalışıyor Kuzey Kore'den. Sınırda vuruyorlar. Çinliler ne yapıyorlarmış? Akitoş söyledi. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Sınırdan kaçan kadınları Çinliler çocuk yapmak için kullanıyorlarmış kadınları. Sonra geri ülkeye yolluyorlarmış. Yazık, günah ya. Peki Güney Kore ile Türkiye arasındaki bu kardeşlik nereden geliyor? Gelin onu anlatalım biraz da. 1950 yıllarına geliyor arkadaşlar. 1911-1945 yılları arasında Japonya burayı işgal ettikten sonra Japonya atom bombası yiyor. Atom bombasından sonra da tabii tamamen dağılıyor Japonya ve artık Güney Kore bağımsızlığını ilan ediyor. Kore diye ayrılıyor aslında. Bir tarafı Sovyetler tarafından kurulan, bir tarafı da Amerika destekli kurulan Güney Kore. Sovyetler tarafı komünizmi destekliyor. Kuzey Kore kısmı kuruluyor. Daha sonrasında Güney Kore'de Amerika tarafından destekleniyor. Tabii 1945'lerde bunlar olurken daha sonrasında aniden Kuzey Kore bir anda Güney Kore'ye saldırıyor. Saldırdığı kısımda da direkt destekçi olarak Amerikan birlikleri diyor ki NATO birliklerine, kardeşler burayı destekleyeceksiniz. İşte 1950'de de bizim aslında 1952'de NATO'ya girmemize de büyük sebep olan şey bizim Güney Kore'ye Mehmetçiklerimizi yollamamız. Yolladığımızda maalesef kayıplar da verdik. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaralılar da var. Ama o günden bugüne biz Güney Kore ile kardeşliğimizi sürdürüyoruz. Kan kardeşi olarak görürler. Hatta Ayla filmini izlemediyseniz Türk sinemasında da Ayla filmi çekildi. O adamın ismini unuttum. Güzel bir oyuncu oynuyordu. Esmer, uzun boylu bir çocuktu. İzlemiştim ben sinemada. İzleyebilirsiniz. Yani bir nevi şu anda biz geçmişten günümüze gelen 75 yıllık bir tarihin öncülüğünü yapıyor olabiliriz Türk milleti olarak. Ulan İyi insanız be. Yemin ediyorum iyi insanız. Bakmayın ne kadar günün sonunda da şey olsak biz güzel insanlarız. Duygulu insanlarız. Seven insanlarız. Kalbimiz açık. Fazla duygusalız o ayrı da yine de seviyoruz be. İyiyiz bence. Ben bir şeyler atıştırayım ya. Tırtıklayayım en azından. Acıktım. Ben döndüm dolaştım. İlk yere geri geldim. Ben burada yemek yiyeceğim. 24 saatte açıkmış. Gelin buradan küçük bir şeyler söyleyelim. Biraz gece geç oldu ama bir tane yemek söyledim. Şöyle 50 numarada şey yazıyor. Karidesli, pilavlı, körili, soslu. Bir tane de su. Toplamda 6,5 euro yapıyor. Bence çok uygun ya. Ya şöyle çok uygun. Karides yiyorsun, pilav yiyorsun, soslu, su içiyorsun 6,5 euro. Kalmadı abi. Avrupa'da şu anda en ucuz yemek 15'te 20 euro. Avrupa çok pahalı. Asya hala bayağı uygun. Abi şu tabak 5 euro mu 6 euro mu ne ya? Suyla beraber 6,53. Karides, pilav ve köri sosları. Hemen tadalım. Ortasından alalım. Ama bunların hepsi fit ya. Böyle kızarmış pilav yiyor. Gerçi yağ kullanmıyorlar çok. Valla köri, bildiğiniz köri soslu. Köri soslu içinde bir şeyler var ama ne yediğimi bile bilmiyorum. Tavuk mu artık? Anlamadım ki. İnşallah domuz eti değildir ya. Tavuk gibi. Aynen. Tavukla karides. Patates, havuç, pilav. Bu kadar. Lezzetli ama. Vallahi güzel. Hint yemeği gibi. Full köri sos. Sarımsak da var içinde. Neyse dostlar. Afiyet olsun bana. Yedik, içtik, doyduk. Kalktık. Tam böyle yoldan yürüyorum. Bir tane herhalde kafa gitmiş abinin. Karşıdan karşıya konuşuyor. Ulan bir dinleyeyim dedim. Kimle konuşuyor acaba diye, telefon falan mı var ya da kulaklık. Meğersem harbiden karşıyla konuşuyormuş. Ben geçtim hala karşıyla konuşuyor. Bir de garip garip sesler çıkartıyor. Ürküttü ama buranın delisi bile zararsız. Değişik bir adamdı. Eve doğru yürüyorum. Hemen geçmem lazım. Ulan dedim ki şuraya gireyim karşıya. Karaoke bar yazıyor. Nedir ne değildir. İçeriden müzik sesi geliyor. İçeri bir girdim, dayı var içeride sigara içiyor. İşte odalar ayrılmışlar. Odalarda karaoke yapıyorlar. Ben burayı bar zannettim. O da açtı Translate'ten konuşuyor falan, İngilizce de yok. Dayı ama tam böyle tüttürüyor yani. Hani ilginçti. Evet, şu anda Split videosu yayınlandı kanalda Hırvatistan. Ona göre hesap edin, geriden geliyoruz. Çünkü altyazılar, edit, bunların transfer süreci falan. Kusura bakmayın. Stoksuz çok zor bu iş. Her gün bir içerik üretmek, onun editlenmesi falan. Geç kaldığı için affedin ama mecbur.
Evet arkadaşlar, yatağımıza geldik. Saat gece 2'yi 10 geçiyor ve size son göstermem gereken şey buranın T-Money kartı. Bunun farklı farklı şekilleri oluyor. Mesela bu 3000'di. Daha güzel bir dizaynla 5000'e de alabiliyorsun. Dizayn seviyorsan. Ama ben sadece yolculuk için kullanacağım için gerek yok. Dizaynla falan işimiz. Bunu 3000'e alıyorsun. Her yerde istediğin şekilde doldurabiliyorsun. İçine para atınca tüm trenlere, otobüslere binebiliyorsun. Aynı Passomo gibi, Japonya'daki gibi. O yüzden bunu mutlaka her yerden alabilirsiniz. 7-Eleven'dan, o GS25'ten her yerde var bu. Popkart. T-Money diye geçiyor. Ve cash doldurabiliyorsunuz sadece. Kredi kartıyla dolum olmuyormuş. Arkadaşlar yoruldum ya. Sizlere her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım da güzel bir video olmuştur. Yani en azından bu bilgiler sayesinde buraya geldiğinizde hiç zorlanmadan metro kartından metro binişlerine, yerleşmenize, Kore ile ilgili ufak da olsa bazı detaylara hakim olduğunuzu düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bir tane yorum yapmayı ve beğenden sonra hype'lama diye bir şey çıkmış. Onu da yaparsanız çok çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden, ellerinize sağlık. Hepinize Kore'den iyi geceler. Yarın gündüz kuşağımızda tekrar birlikteyiz. Neler yapacağız, neler göreceğiz hep beraber Sezer Yılmaz kanalında. O zaman iyi geceler.